Yeah, hi. How to say hello in Turkish? Merhaba. Merhaba. Merhaba, but you have to record Merhaba. You can say merhaba. Huh? Merhaba. Merhaba is mean hello. Merhaba. 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 Yes. Merhaba. I won't say that he's really one of the more natural, more honestly YouTuber. Handsome boy. Yeah, Right? I want to say to all of the people that everyone is follow him and then watch his all YouTube. Hey, be happy. Speak Follow. Chinese too. Follow him. Channel. He's very nice guy. Yes, yeah. And he make many about like traveling things. Right now he's traveling Taiwan. Maybe he can make like something different. You will know. Ah, Yeah. yeah, that's true. From Yeah, you will Thailand. know. And I will tell him to go to do some harder, some interesting, some shitty things in Taiwan, and maybe you guys will you will know. Yeah, you will like. Okay, I'm from Taiwan. I'm local. 如果你们想要，你们可以 follow 他，他是土耳其 ，follow 他，follow 他。 Abi herkese merhabalar. Tayvan'dayız, Taipei'deyiz. Yanımda Heyon da var. Alttan çıkarırım onu da. Yanıma geldi, Kore'de işleri vardı. Tekrar geldi, buluştuk, birlikte gezmeye devam edeceğiz burada. Bugün sizlere Tayvan'ın tarihini, ondan önce de burada bir tane Confucius tapınağı var. Confucius'u duymuşsunuzdur, böyle özlü sözleri var. Hani ahlak üzerine, sana yapılmasını istemediğin şey başkasına yapma gibi şeyler. Bu adamın altından çıkmış. Bu adamın adı Master Gong. Master Gong, Korece adı Gongcha. Şu adam milattan önce 500 yıllarında yaşamış. 551 yılında doğmuş. Sonra işte 500'e kadar yaşayıp felsefesini insanlara aktarmış. Ahlak üzerine. Şimdi girip onları konuşacağız, araştıracağız. Hep birlikte bakalım nasıl gidecek. Ah, turtles! So cute. Very nice. There's fish too. There's so many turtles. Abi kaplumbağalara bak. Bir sürü lan. Buraya pond diyorlar. Her böyle Confucius Temple'ında olması gereken küçük bir balıklar için böyle barınak diyeyim yani. Seviyorlar suyu, balığı. Abi diyeceksiniz ki bıktık artık Temple'ından, Asya'ndan, şeyinden. Ama her geçen değişik temple böyle ne bileyim benim ilgimi çekiyor abi. Milattan önce 500'lü yıllardan bahsediyorum ya. Tarih olsun şey olsun bayağı beni böyle çekiyor kendine. O yüzden böyle mesela daha önce Confucius Temple'ına girmemiştik. Buranın dinle, ibadetle alakası yok. Burası tamamen ilim, bilim üzerine. Adam diyor ki kendinizi geliştirin diyor. Temel ahlak üzerinden. Kendinizi geliştirin, din min yalan hikaye diyor ya. Uğraşmayın diyor anasını satayım. Mum yakmayla falan olmaz diyor bu işler. Yeah. It's not about prayer. Yeah. It's I just think kind of Confucius is culture. better than other things. Really? Because it's not religion. Abi burada dua ile alakalı hiçbir şey yok. İnsanlar sadece toplanıp ilim bilim üzerine konuşuyor. Size şimdi Confucius'u anlatacağım. Abi Confucius dediğimiz adam bizim İngilizce adını verdiğimiz insan. Normal adı Master Gong diye geçiyor. Düz adı da var böyle Çince de. Çin temelli bir adam. Abi bu adam bir köyde yaşıyormuş. Babası annesi fakirmiş. Babası ölmüş. Sonra iyice fakirleşmiş. Annesiyle böyle fakir bir hayat yaşamaya devam etmiş. Milattan önce 551'li yıllarda doğmuş işte bu adam. Sonra demiş bu yaşadığı köyde işte tarla marla uğraşıyormuş. İşte o zamanlar Çin İmparatorluğu falan gelip bunun ailesini katletmiş. Orayı işte fethetmişler. Sonra bu adam da ulan nasıl edeceğiz? Bunlar niye benim ailemi öldürdü? Ne yapacağız? Hani neydir alamadıkları, veremedikleri? Bunun sebebi nedir deyip cahilliği yani bu savaşı, pisliği, ahlaksızlığın sebebiyle yapıyor. Anlatamadım. Heyecanlandım kaldı öyle. Yani ahlaksız olunduğu için, millet ahlaksız olduğu için birbirini öldürüyor ve daha fazla şey istiyor. Ve ahlak temelli bir felsefe üretiyor bu adam, Confucius. Zaten 1500'lü yıllarda gidiyor Avrupa'ya. Biz öyle Confucius diye biliyoruz. Daha öncesinde adam 2000 yıl önce yaşamış yani. İşte ahlak üzerinden devam ediyor. Sonra Çin'in imparatorluğu altında eğitimler vermeye başlıyor. Nasıl daha iyi bir imparatorluk yapabiliriz? Amca dua ediyor galiba. Ama gördüğünüz gibi ne Buda, ne heykel, ne hiçbir şey yok. Şöyle sadece çanlar manlar var. Genelde ilim bilim üzerine ilerleyen şeyler. Abi Confucius'umuz bu, Master Gong. Demin burada dua eden bir adamı gördünüz ya.
O aslında dua değil, bir seremoni mi diyeyim, ne diyeyim, böyle bir hatırlatma şey gibi. Yani saygı göstergesi ama kime? Confucius felsefesinde tanrı manrı hiçbir şey yok. Senin en büyük büyüğün babandır diyor. Anandır babandır diyor. Buraya gelip elini kavuşturan adam babası için sadece dua etti. Bana bu hayatı verdiği için, bana bu ahlakı, bu yaşamı gösterdiği için, beni eğittiği için deyip burada ona saygı duyup gitti. 2 dakikalık iş, yani öyle çok önemli bir şey değil. Evden de yapabiliyor herhalde. Ziyaret etmiş artık ne yapacaksın. Böyle. Abi Confucius baya böyle, hani dedim ya size, ilim bilim üzerine her şeyleri. Şu an bir odaya girdim. Oda matematik üzerine. Ben de mühendisim biliyorsunuz. Şu Pisagor'un nereden geldiğini falan anlatmışlar. Atıyorum B kare artı C karenin, yani kenarların karesinin şuraya eşit olduğunu gösteren bir şey nereden geliyor? Şunları biz böyle dizersek buraya şu şekilde eşit yer kaplayacağını söylüyor ve şu karenin dolduracağını söylüyor. Yani demek oluyor ki kenar çarpı kenar bunun şeyini veriyordu ya, alanını veriyordu ya. Yani buradan bunu bulabiliyoruz işte. Anlatamadım. Neyse, aynı zamanda burada dereceyle alakalı da deneyler yapmışlar. Mesela sıfırdan şu atıyorum şu kadarı 5 derece, 10 derece, 20 derece falan gidiyor böyle. Çoğu şeyi bulmuşlar. Mesela şununla alakalı da daha bilmediğim kavramlar da var. Mesela algoritma ile alakalı da şeyler bulmuşlar. Değişik formüller falan da var. Bir de matematikle İngilizce karışınca iyice birbirine girdi. Ya anlayacağın adamlar ta 2500 sene önce Pisagor'u bulmuşlar yani. Bunu demeye getiriyorum. Abi size Confucius'un Çin'in temeli olduğunu söylemiştim. Çalgılarından da Çin'in şu anki kültürünü de çıkarabilirsiniz yani. Yani şununla şu falan benim Çin'de günlük hayatta gördüğüm şeylerdi, şu flütler, mültler. Şimdi sen diyeceksin ki, siz diyeceksiniz ki Tayvan'dasın ulan, niye Çin'i anlatıyorsun? Geleceğiz abi, geleceğiz. Confucius Temple'dan çıkalım, oraya da geleceğiz. Abi gelelim Confucius'un temel şeylerine. Şurada yazmışlar ne düşünüyor Confucius diye. Hoşgörülü ol, doğru ol ve çok çalış diyor. Bu arada Master Gong'umuz burada. Korece adını Master Gong yazmışlar. Burada Master Gong yazıyor ama Confucius diye geçiyor. Abi mesela Confucius diğer ülkeleri de gezin demiş. Diğer ulusları da takip edin, öğrenin demiş. Akım da şöyle başlamış sanırım. Bu nasıl çalışıyor? Şöyle. Bastım, ne oldu? Ha, ilerliyor bir şey. Böyle git gel geze geze adamın şeyi çıkmış, böyle buralarda dolanmış paso. Neyse abi, bu dönerken size şey diyeyim. 3000 tane öğrencisi varmış Confucius'un. Bu 3000 öğrenciden sadece 72'si master olabilmiş. Yani Confucius'un onayını almış. Bu onayını alanlar da şu günümüzdeki Çin'i kurmuşlar diye geçiyor. Yani onun 72 öğrencinin fikirleriyle Çin bugüne gelmiş diye söz ediliyor. Bu arada Confucius da 551'den 479'a kaç yapıyor? 49, yok 70 yapıyor. 70 yıl yaşamış. Abi bu Confucius'un yani bu yola düşmesinin sebebi, dediğim gibi Çin'in çöküşü, bunu nasıl düzeltirim demiş. Neden çöktü Çin sorusuyla yola çıkmış. Demiş ki ahlaki sebeplerden dolayı çöktü. Yani bu ne demek oluyor? Sistem yanlıştı, hükümet erdemli değildi, insanlar birbirine karşı hoşgörülü değildi, sürekli kavga, şiddet, dövüş içerisindeydi. Bu yüzden Çin'in çökmesine sebep oldular. Bunu nasıl düzeltiriz diyor. Diyor ki Junzi diye bir tane olay atayım ortaya diyor. İnsanlar okusun, kendini yetiştirsin, sonra Junzi olmaya çalışsın. Nedir bu Junzi? Yani master gibi, işte okumuş, bir kademeye erişmiş insanlar gibi. Ve Confucius'un amacı herkesi Junzi seviyesine çıkarmak. Nasıl oluyor bu Junzi? Kendini sürekli geliştiriyor. Hani tarlacısından, tarlada çalışanından, üniversitedeki profesörüne kadar herkes kendini aynı hızda geliştirmeye devam ediyor. Bu seviyede Çin'i kalkındırmaya çalışıyor. Peki nasıl olur bu iş diyor. İnsan diyor öncelikle erdemli olmalı diyor. Başkalarına kadar hoşgörülü olmalı. Zarar vererek kendi fikrini savunmamalı diyor. Karşısındakine değer vererek fikrini savunmalı ki karşısındaki de onun fikrine katılabilsin. Sonra diyor ki sürekli yeni bir şeyler öğrenmek lazım diyor ve bunları deneyimlemek lazım diyor. Bence dünyanın en zevkli şeyi bu diyor. Bir şeyler öğrenip onu deneyimlemek diyor. İnsanın diyor annesine babasına değer vermesi lazım diyor. Çünkü ilk ahlakı, ilk temeli onlar atıyor diyor. Sonra adam tabii siyaset ve ahlak üzerinden açtığı için bu felsefeyi, hükümetin de erdemli ve adaletli olması gerekli diyor. İnsanlara, yani o ülkenin, yani şu anki dille konuşursak o ülkenin en iyi vatandaşının o ülkenin başkanı olması gerekiyor diyor. Yani vatandaşlara örnek olması gerekiyor diyor. Nasıl vatandaş olunur diye. Aynı şekilde de ülkeyi yönetmesi gerekiyor diyor. Erdemli olması gerekiyor diyor, anlayacağınız.
kesinlikle öteki dünya hakkında konuşmuyor. Herkes sormuş Confucius'a. Öldükten sonra ne olacak? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Confucius demiş ki benim problemim insanlık üzerine, dünya üzerine. Biz şu an yaşamayı bilmezken nasıl öteki dünya hakkında konuşabiliriz ki diyor. Ben size sadece bu dünya içerisinde ne yapmamız gerektiğini söylüyorum diyor. Zaten öteki dünyada ben de bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz. Pek işimize de bir şey yaramayacak diyor. O yüzden bu dünyayı konuşalım, öteki dünyayı es geçelim diyor. Ahlak girişinin temel felsefesi de kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma deyip başlamış. Ondan sonra üzerine koymuş ama temel felsefe bu. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Dürüst ol, doğru ol, mütevazi ol, yalan konuşma, doğru konuş. Öyle böyle. Dinle çok işi olmamış, başarılı olmuş. Güzel. Neyse devam edelim.